Brüksel koridorlarında kapalı kapılar ardında Türkiye'yi Avrupa savunma fonlarından nasıl dışlarız hesapları yapılıyordu. Ancak siyasetin bu ikiyüzlü tavrı Baltık Denizi'nin dondurucu sularında sert bir kayaya çarptı. Avrupa tarihinin en kritik askeri sınavına kağıt üzerinde istenmeyen ülke ilan edilen Türkiye tam anlamıyla damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde NATO kararlı DART tatbikatı için düğmeye bastı. Bu sıradan bir askeri gövde gösterisi değildi. Eski hantal yapı çöpe atılmış, yerine NATO'nun yeni ve ölümcül vurucu gücü olan müttefik reaksiyon gücü sahaya inmişti. 11 ülkeden 10.000 asker katılmıştı. Hedef doğudan gelecek olası büyük bir Rus saldırısına karşı Avrupa sınırına etten ve çelikten bir duvar örmekti bu tatbikatla. İşin en çarpıcı yanıysa sahada tek bir Amerikan askerinin bile olmamasıydı. Washington, Avrupa'ya kendi göbeğinizi kendiniz kesin demişti. Almanya lojistik merkez üssü olarak on binlerce askerin intikalini koordine ederek devasa bir yükün altına girdi. Türk zırhlı araçlarının Almanya otoyollarında şaşkınlıkla karşılandığı görüntüleri hatırlarsınız. İşte Avrupa ordularının Amerika olmadan ayakta kalıp kalamayacağını ölçen bu stres testinde sahneye Türk ordusu çıktı. Avrupa fonlarından sistemli bir şekilde dışlanan Türkiye 2000 personelle tatbikattaki en büyük askeri gücü oluşturdu. Denizdeki operasyonun tam kalbinde TCG Anadolu vardı. Türkiye'nin amfibi hücum gemisi evinden 8000 kilometre uzakta Baltık Denizi'nin o sert ve düşmanca sularında NATO deniz operasyonlarının komuta gemisi olarak görev yaptı. Üstelik ittifak tarihinde bir ilk yaşandı. Bayraktar TB3 SİHA yoğun kar yağışı ve dondurucu fırtınaya rağmen düz güverteli bir gemiden havalanarak görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Karada da durum farklı değildi. Türk mekanize birlikleri yerli üretim Zaha zırhlı amfibi araçlarıyla en zorlu çıkarma operasyonlarını icra etti. TCG Anadolu'dan kalkan helikopterlerin hava desteğiyle Türk Sualtı Taarruz Komandoları İspanyol özel kuvvetleriyle omuz omuza sualtı tuzaklarını imha edip kıyı şeridine emniyete aldı. Avrupalı siyasetçilerin Brüksel'de kurduğu dışlama planı sahada orduların gerçeğiyle yüzleşince geçerliliğini yitiriyor. Almanya Savunma Bakanı Pistorius kameralar karşısına geçip Türk donanmasının kapasitesini son derece etkileyici olarak nitelendirdi. Türkiye'nin NATO içindeki rolünün bugün her zamankinden daha hayati olduğunu açıkça itiraf etti. NATO komutanları da Türk İHA'larının başarısını överken uzmanlar şu gerçeğin altını çiziyordu. Karadeniz'de Rus donanmasının taktiklerini ezbere bilen Türk ordusu Baltık Denizi'nde oyun kurucu konumundaydı. Türkiye, Amerika'nın olmadığı bir Avrupa'da kimin kime muhtaç olduğunu tüm dünyaya ezici bir askeri güçle göstermiş oldu. Baltık'ta kalmaya devam edelim. Rusya özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO üyesi Doğu Avrupa ülkelerinin hava sahalarını ihlal etmeye başladı. Bu durum 2025 yılının Eylül ayında zirveye ulaştı. 3 adet Rus MiG-31 savaş uçağı Estonya hava sahasına girip 12 dakika boyunca içeride kaldı. İtalyan F-35'leri bu uçaklara hemen müdahale etti. Yaşananlar üzerine Estonya doğrudan NATO anlaşmasının 4. maddesini işletip ittifakı acil olarak topladı. Aynı günlerde Polonya semalarında 19 Rus insansız hava aracı belirdi. Bunların bazıları vurularak düşürüldü. Bu olay NATO tarihinde Rus unsurlarına ateş açılan ilk an olarak kayıtlara geçti. Litvanya ve Romanya'da da benzer hava ihlalleri yaşandı. Ancak tehlike sadece Doğu Avrupa ile sınırlı kalmadı. Savaşın kıvılcımları Karadeniz üzerinden doğrudan Türkiye sınırlarına sıçradı. 2025 Aralık ayında sadece 5 gün içinde yaşananlar tehdidin boyutunu net bir şekilde gösteriyor. 15 Aralık'ta Karadeniz üzerinden gelen ve Ankara'ya 120 kilometre kadar yaklaşan belirsiz bir insansız hava aracı Çankırı semalarında Türk F-16'ları tarafından füzeyle vurularak düşürüldü. Olaylar bununla bitmedi. 19 Aralık'ta Kocaeli'de Rus yapımı Orlan 10 tipi bir istihbarat aracı düştü. Hemen ertesi gün Balıkesir'de Ruslara ait Merlin VR tipi uzun menzilli bir keşif aracının enkazı bulundu. 5 günde yaşanan bu 3 olağanüstü olayın ardından Ankara, savaşın kendi topraklarına taşmaması için Rusya ve Ukrayna'ya çok sert uyarılarda bulundu. İşte bu sıcak çatışma ortamında NATO, Doğu kanadını korumak için rotayı yine Türkiye'ye çeviriyor. Türkiye'nin Baltık bölgesindeki varlığı aslında yeni değil. İttifak dayanışması kapsamında 2006'daki ilk görevden sonra 2021 ve 2023 yıllarında Polonya'da konuşlanan Türk jetleri Rus uçaklarına karşı onlarca önleme uçuşu yapmıştı. 2024 başlarında ise Romanya semalarında hava polisliği görevindeydiler. Fakat 2026'da bu yeni katılım çok daha kritik ve kapsamlı. Artan Rus ihlalleri nedeniyle NATO, Türkiye'nin kapısını planlanandan çok daha erken çaldı.
Alınan kararla 2026 Ağustos ayından itibaren 4 ay boyunca Estonya'daki Amari hava üssü Türk F-16'larına emanet edilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahasını tamamen Türk pilotları koruyacak. Bu zorlu görevin ardından jetler 2026 Aralık ayından 2027 Mart ayına kadar Romanya'da devriyeye devam edecek. Sonuç olarak ittifakın doğu kanadında sular iyice ısınırken Avrupa hava sahasının en büyük güvencesi bir kez daha Türk savaş uçakları oluyor. Peki gökyüzünde durum buyken karada yani Avrupa siyasetinin kapalı kapıları ardında neler yaşanıyor? We must never take the bond between Europe and North America for granted. NATO is not written in stone. It is the result of deliberate choices and political will. We have heard voices on both sides of the Atlantic calling for America and Europe to part ways, focusing on short-sighted national interests over longer-term cooperation will not serve us well. Isolationism will not keep anyone safe. Rusya'nın savaş başlatıp Amerika'nın kendi kabuğuna çekilmesiyle Avrupa cephesinde sular durulmuyor. Eski kıta 2026'ya kelimenin tam anlamıyla büyük bir varoluşsal krizle girdi. Doğudaki o yıpratıcı savaş 4. yılına yaklaşıyor. Avrupa tarihindeki en çetin askeri ve endüstriyel sınavla karşı karşıya. Bir yanda sınırındaki bu kanlı çatışma var. Diğer yanda ise Amerika ile giderek gerilen ipler. Washington yönetimi artık Avrupa'nın kendi göbeğini kendisinin kesmesini istiyor. Hatta Grönland'da gördüğümüz gibi müttefiklerin toprak bütünlüğünü bile tartışmaya açabiliyor. Peki Avrupa bu ağır baskıya nasıl yanıt veriyor? Stratejik otonomi adını verdikleri yeni bir doktrinle. Bugüne kadar sadece ekonomik kurallar koyan o hantal birlik artık bağımsız ve entegre bir askeri dev olmak istiyor. Dönüşümün merkezinde ise SAFE programı var. Açılımı Avrupa için güvenlik eylemi olan bu dev bütçeli fon, kıtanın tükenmiş ordularını diriltmeyi ve dağınık savunma sanayisini tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. We will of course continue working closely with our partners in NATO. This is a moment for Europe and we are ready to step up. Sadece kağıt üzerinde de kalmıyorlar. Sahada büyük bir dayanıklılık testi var. Baltık Denizi'ndeki tatbikat bunun en somut örneğiydi. Avrupalı müttefikler Amerikan ordusunun desteği olmadan büyük çaplı bir harekatı ne kadar yürütebileceklerini denediler. Ancak bu bağımsızlık hayalinin içinde devasa bir çelişki yatıyor. Yeni güvenlik mimarisindeki en büyük zafiyet Türkiye'nin durumu. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Savaş sahasında kendini defalarca kanıtlamış, son derece gelişmiş bir yerli savunma sanayisi var. Buna rağmen Avrupa bu devasa gücü dışarıda bırakıyor. Türkiye SAFE programından ve Avrupa savunma tedarik süreçlerinden dışlanmış durumda. Neden mi? Sebebi askeri değil de tamamen siyasi. Üye ülkelerle yaşanan ikili anlaşmazlıklar ve Türkiye'nin jeopolitik rotasına duyulan şüpheler bahane ediliyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda da açıkça tartışıldığı gibi Avrupa tam bir yol ayrımında. Ya siyasi takıntılarını bir kenara bırakıp gerçek bir savunma bloğu kuracaklar ya da Rusya'nın stratejik hamleleri karşısında kendi iç çelişkilerine yenik düşecekler. Peki bu devasa dönüşümün faturası nasıl ödenecek? Avrupa Birliği savunma sanayisini ayağa kaldırmak için tarihindeki en büyük finansal operasyona girişiyor. İşte bu SAFE paketi Avrupa entegrasyon tarihinde bir dönüm noktası. Kıtayı savunma konusunda parça parça iş yapan bir yapıdan merkezi bir mimara dönüştürüyor. Bu program aslında çok daha büyük bir planın, yani yeniden silahlanan Avrupa projesinin finansal motoru. Hedef 2030 yılına kadar kıta genelinde 800 milyar euroluk bir savunma harcamasının kilidini açmak. Brüksel olayın ciddiyetinin farkında. Bu yüzden normal prosedürleri bir kenara bırakıp acil durum yetkilerini kullandılar. Üye ülkelere tam 150 milyar euroluk kredi musluğu açıldı. Bu kredilerin şartları devletler için reddedilemez bir teklif niteliğinde. Amaç ani borç krizleri oluşturmadan orduları modernize etmek. Mesela İtalya örneğine bakalım. Yaklaşık 15 milyar euroyu sadece %3 gibi bir faizle alıyorlar. Üstelik ödemeler hemen başlamıyor. 2035'e kadar tek kuruş ödemeyecekler. Borçsa tam 45 yıla yayılıyor. Yani devletlere şu deniyor: silahı şimdi al, parasını sonra düşünürsün. Daha da önemlisi bütçe kuralları tamamen esnetildi. Avrupa Komisyonu savunma harcamalarını standart borç limitlerinden muaf tuttu. Yani artık orduya harcanan para bütçe açığı sayılmayacak. Devletlere harcama yapmaları için sınırsız bir alan açıldı. Ukrayna Savaşı'ndan alınan dersler listeyi belirliyor.
Mühimmat, hassas füzeler, insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri öncelikli sırada. Ortak alım yapan ülkelere vergi muafiyeti bile getirildi. Ancak burada çok kritik bir şart var. Para Avrupa'da kalacak. Programın temel kuralı şu: üretim yerli olmak zorunda. Dışarıdan, yani Avrupa Birliği dışından parça alımı maksimum %35 ile sınırlandı. Bu hamle doğrudan Amerikan şirketlerinin ve diğer dış tedarikçilerinin önünü kesmek için tasarlandı. Hedef, Amerikan teknolojisine olan bağımlılığı bitirmek. SAFE programı tarih boyunca dağınık ve kopuk olan Avrupa savunma sanayisini tek bir yumruk haline getirmeye amaçlıyor. Polonya gibi ülkeler bu fırsatı hemen kullanıp şimdiden 139 farklı modernizasyon projesini başlattı. Avrupa artık standart, birbirleriyle uyumlu ve kendi kendine yeten bir askeri güç olmak istiyor. Peki bu tabloda Avrupa'nın Türkiye'yi kapı dışında bırakması ne kadar mantıklı? Savunma uzmanları bu kararı devasa bir stratejik hata olarak görüyor. Avrupa aslında kendi ayağına kurşun sıkıyor. Türkiye'nin bu alanda 1975'te Batı ambargolarıyla başlayan süreç bugün tam bağımsız ve devasa bir endüstri meydana getirdi. Baykar, Aselsan, TUSAŞ ve Roketsan gibi şirketler kendi alanlarında küresel birer oyuncuya dönüştü. Sadece 2024'te 6,3 milyar dolarlık savunma ihracatı yaptılar. Ukrayna'dan Kafkaslara kadar savaşın gidişatını değiştiren platformlar üretiyorlar. Bugün Avrupa'nın acilen neye ihtiyacı var? Seri üretime geçmiş dronlara, topçu mühimmatlarına ve silahlara. Peki bu hazır kapasite kimin elinde var? Türkiye'nin. Bu dışlama 3 ağır fatura çıkarabilir. Birincisi uyum sorunu. Türk şirketleri Avrupa fonlarından ve ortak projelerden dışlanırsa ürettikleri yeni nesil sistemleri Avrupa standartlarına uydurmak için hiçbir neden görmeyecek. Bu durum yarın öbür gün Baltıklar'da veya Karadeniz'de yapılacak ortak NATO operasyonlarında büyük krizler oluşturabilir. Tabi madalyonun bir de diğer yüzü var. Fransa ve Yunanistan gibi ülkeler bu dışlamanın arkasında duruyor. Onlara göre Avrupa ile hedefleri çatışan bir aktörü savunma zincirinin merkezine koymak kabul edilemez bir risk. Ancak Avrupa içinde gerçekçi sesler de var. Özellikle Almanya siyasi tabuları bir kenara bırakıp endüstriyel gerçeklere odaklanıyor. Alman yetkililer Türkiye'nin devasa kapasitesinin kıta güvenliği için vazgeçilmez olduğunu açıkça savunuyor. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki Alman şansölyesi Merz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye konulan engelin kaldırılması için Yunanistan'a doğrudan baskı yaptı. NATO'nun en büyük ikinci ordusunu öylece kenara itemezsiniz dediler. 2026 başındaki gelişmeler Avrupa'nın derin bir stratejik çelişki içinde olduğunu gösteriyor. Bir yanda ekonomik zenginliğin tek başına koruma sağlamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Brüksel var. 800 milyar euroluk silahlanma bütçesiyle kendi savunma kalkanlarını kurarak stratejik bağımsızlıklarını elde etmeyi hedefliyorlar. Diğer yandaysa dışarıya kapalı bir kale inşa etmeye çalışırken Türkiye'nin askeri kapasitesine ve coğrafi konumuna muhtaç kaldıkları gerçeği yatıyor. Baltık sularında görev yapan TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 sistemleri kıta savunmasının Ankara'ya olan zorunlu bağımlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Tüm bunlara rağmen Avrupa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın siyasi baskılarına boyun eğerek Türk savunma sanayisini dışlamayı sürdürüyor. Tabii tümü dışlıyor denemez ama bazılarının bu kasıtlı inadı kurmaya çalıştıkları savunma mimarisini içeriden çürütüyor. Amerika'nın güvenlik şemsiyesini geri çektiği ve Rusya tehdidinin sürdüğü bu dönemde Avrupa için zaman hızla daralıyor. Kıtayı güvende tutmanın tek yolu yerel siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp Türkiye'nin üretim gücünü de kapsayan bütünleşik bir güvenlik sistemi kurmak. Bunu başaramazsa Avrupa kalıcı bir yıkım tehdidi altında çaresiz bir coğrafyaya dönüşmekten kurtulamayacak. Sizce Avrupa siyasi inatlarını bir kenara bırakıp Türkiye ile ortak bir savunma kalkanı kurmayı başarabilecek mi? Brüksel koridorlarında kapalı kapılar ardında Türkiye'yi Avrupa savunma fonlarından nasıl dışlarız hesapları yapılıyordu. Ancak siyasetin bu ikiyüzlü tavrı Baltık Denizi'nin dondurucu sularında sert bir kayaya çarptı. Avrupa tarihinin en kritik askeri sınavına kağıt üzerinde istenmeyen ülke ilan edilen Türkiye tam anlamıyla damgasını vurdu.